Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen sorulardan birini cevaplayacağız. Nedir? Nasıl hamile kalabilirim? Aslında yani bu soruyu sormak birazcık abesle iştigal gibi gözükse de yani aldığım zaman ben çok şaşırmıştım. Bunu gerçekten sorabiliyor mu insanlar diye. Demek ki bunda da bir farkındalığa ihtiyacımız var. Efendim, uygun zamanda cinsel ilişkiye girmenin olmazsa olmaz olduğu bir durum söz konusu. Gebelik için, bunun için cinsel ilişki şart. Kendi vücudunuzu tanımalısınız, üreme organlarını bilmelisiniz, üremenin nasıl gerçekleştiğini bilmelisiniz, adet döngünüzü takip etmelisiniz. Bunun dışında stres, sigara, alkol ve doğurganlığı etkileyen pek çok hastalığın gebelik oluşumuna engel olacağını bilmelisiniz. Bunların en başında da polikistik over geliyor. Ayrıca erkeğe bağlı problemler de gebeliğin oluşumunu engelleyebilir. Şimdi düzenli, korunmasız bir şekilde cinsel ilişkiye giren genç kadınların gebe kalma şansı ilk ayda %20, haftada 2 ya da 3 gün cinsel ilişki için söylüyorum bunu. 35 yaşın üzerindeki kadınlarda ise bu oran çok daha düşük. Sebebi ise yumurta kalitemizin etkileniyor ve düşüyor olması. Erkeğin yaşı da hamileliğin oluşumunda aslında önemli bir rol oynuyor. 40 yaşın üstündeki erkeklerde spermin sayısı, hareketliliği, morfolojik yapısı etkilendiği ve azaldığı için gebelik şansı %25. Yani 40 yaşın üstü erkeklerde, yani 4 erkekten birinde %25 oranında eşinin hamilelik şansı var. Yani epey bir yüksek. Çocuk istiyorsanız, eğer 35 yaşın üstündeyseniz ve eşiniz de 40 yaşın üstündeyse, o zaman gebeliğin oluşma şansı diğer çiftlere göre %50 oranında düşer. Bir yıl eğer düzenli, korunmasız ve bir birliktelik yaşadığınız haftada 2 ya da 3 defa bu şekilde cinsel ilişkiye girmenize rağmen hamile kalamadıysanız, gebelik sağlanamadıysa o zaman olası bir sağlık problemi olabilir. İşte o zaman hem kadın hem de erkeğin, kadının jinekoloğa, erkeğin de üroloji doktoruna başvurması doğru olan. Doğal yollardan gebelik oluşmadıysa bunun sebeplerinin araştırılması gerekir. Ancak bunlara geçmeden önce gebelik nasıl oluşuyor, adet düzeninin önemini anlatmak ve anlamak gerekiyor. Yaklaşık 40 hafta süren bir gebelik. Pek çok faktör rol oynuyor bunda. Bunun başında da doğru zamanda korunmasız cinsel ilişkiye girmek en başta. Yani ilişkiye girmeden gebelik olmuyor. Olabilir mi? Sürtünme yoluyla, vajin önüne boşalmayla, vajinismus çiftlerde olabiliyor ama çok çok nadir. Erkekler her an üremeye hazırdır. Yani her zaman spermler hazırdır ama kadının fizyolojisinde işler biraz daha karmaşık. Kadın nasıl karmaşıksa adet dönemi de, gebelik süreci de karışık. Kadınlarda adet dönemi, üreme döneminin devam ettiğini gösterse de belirli bir yumurta sayısıyla dünyaya geliriz ve bu rezervle devam ederiz. Yaş aldıkça gebe kalma şansını da kadınlar şansını kaybediyorlar, azalıyorlar. Regl ya da adet kanaması her ay döngüler halinde gerçekleşen bir süreç ve her ay kadın bir yumurta için kendini hazırlıyor. Öncelikli olarak gebe kalabilmesi için bir kadının her ay 21 ile 35 günde bir adet görmesi gerekiyor. Ortalama nedir? 28 günde bir adet görmesi gerekiyor. Bu zaman dilimi her kadından kadına farklı. Yani kim 24'te bir görebilir, kimi 30'da bir görebilir. Bu söylediğim süre adetin 1. günüyle diğer adetin 1. günü arasındaki süredir. Şimdi sen kadın olarak menstrüel döngünü takip edeceksin. Takvim üzerinde işaretleyeceksin. Sağlıklı bir döngün olduğu zaman, yani fizyolojin yolunda gidiyorsa, rahim, vajina, yumurtalıklar, beyinden oluşan 4 sistem sağlıklı ve birbiri içinde çalışıyorsa o zaman yumurtlama döngünde güzel olur. Şimdi adet döngüsünü temel başlatan şey beynimiz. Beynimizde yer alan hipotalamus, yine beyinde yer alan endokrin bezimiz hipofizi uyarıyor. Hipofiz bezi LH ve FSH dediğimiz hormonları salgılıyor. Bunlar kan dolaşımına geçiyor, yumurtalıklara ulaşıyor. Yumurtalıklarda yumurtalar folikülleri uyarıyor. Böylelikle yumurta rezervimizde bulunan yumurtalardan bir kısmı yaklaşık her ay 300-400'ü olgunlaşma sürecine giriyor. Yumurtalar olgunlaştığı zaman da içinde bulundukları foliküller farklı bir deyişle böyle küçük küçük kesecikler oluşuyor. Bu keseciklerden bir tanesi çatlıyor. Yumurta, rahim ve yumurtalık arasında boru şeklinde bir fallot tüpü dediğimiz organlar var. Bu yumurta folikülü östrojen hormonu salgılıyor.
Yumurta fallot tüplerinden çatladıktan sonra yavaş yavaş rahme doğru ilerlerken folikülün yani atıldığı yerdeki yumurtanın olduğu yerde östrojen hormonu salgılanıyor. Östrojen hormonu rahim duvarını kalınlaştırıyor. Bu kalınlaşma yumurtanın döllenmesi durumunda olası bir hamilelikte embriyonun, döllenen yumurtanın rahime tutunmasını sağlıyor. Şimdi mekanizma böyle. Östrojen hormonu erkek üreme hücresi sperminde vajinaya girdikten sonra rahimden yukarıya fallop tüplerinin hızlıca yüzmesine ve fallop tüplerinin uzun süre yaşamasına olanak tanıyor. Fallop tüplerinden atılan yani yakaladıkları olgunlaşmış döllenmeye hazır olan yumurta yalnızca 24 saat canlı kalıyor. Erkek üreme hücresi sperm ise kadın vücudunda yaklaşık 72 saat canlı kalıyor. Dolayısıyla yumurtlamanın gerçekleştiği günden önce girilen ilişki sayesinde döllenme olabilir. Hamileliğin oluşabilmesi için de kadının yumurtlama zamanını bilmesi aslında önemli. Her 28 günde bir adet gören kadının yumurtlama günü genellikle 14. günü yani ortada gün. Eğer kadın yumurtlamayı 12 ile 18. günler arasında da gerçekleşebilir kadının siklusuna göre. Bu 35 günde bir adet gören kadınlarda ise yumurtlama 19. 25. günlerde gerçekleşiyor. Yani kadının düzeni adet döngüsüne göre belirleniyor. Hipofiz bezinden sonra ne oluyor? LH hormonu geliyor. Yumurta olgunlaştıktan sonra fallot tüpünden aşağı inene kadar yükseliyor. Normal şartlarda LH hormonu en üst seviyeye geldikten yaklaşık 24-36 saat sonra yumurtlama gerçekleşiyor. Eğer hamile kalmak istiyorsan bu dönemde düzenli cinsel ilişkiye gir. O zaman gebelik şansını arttırırsın. Bu yüzden de adet dönemini takvim üzerinden işaretleyip takip etmen çok önemli. Eczanelerde satılan bu LH hormonunun seviyesini ölçmeye yarayan ovülasyon testleri ya da yumurtlama dönemi testleri, yumurtlama dönemini anlayabilmen ve yakalayabilmen için sana yardımcı olabilir. Bunları da LH hormonunun yüksekliği seviyesine bakarak takip eden bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Bir ayda çocuk sahibi olmak isteyen her 100 çiftten yalnızca %20'si başarıya ulaşıyor. 2 yıl boyunca çocuk sahibi olmak isteyenler ise %95'i hamilelik kalabiliyor. Hamileliğin sağlanabilmesi için kadının yumurtlama zamanını bilmesi, dolayısıyla kendi adet düzenini takip etmesi önemli. Ayrıca gebeliğe etkisi olabilecek tiroid hastalıkları, polikistik over, diyabet, endometriozis gibi hastalıklarının da var olup olmadığını anlayabilmesi için jinekoloğa gitmesi ve tedavi olması aslında önemli konulardır. Kadının kendini fiziksel olarak, zihinsel olarak gebeliğe hazır hissetmesi de olmazsa olmazlar arasındadır. Diyelim ki kilolusunuz, obezsiniz ve aşırı stresli durumlar yaşıyorsunuz. Bunlar gebelik için engel olabilecek durumlar. Bu yüzden fazla kilolarınızdan kurtulun. Stresle başa çıkmanın yollarını arayın. Stres yaratan öğeleri hayatınızdan çıkartın. Diyelim ki tüp bebek denediniz ama buna rağmen hamile kalamıyorsunuz. Şunu görüyoruz ki biz jinekologlar çoğunlukla tüp bebeği denemekten vazgeçen kadınlarda gebe kalması çok da az gördüğümüz bir durum değil. Sıklıkla kadının stresör faktörleri artık yani gebe kalmayla ilgili gerginlikleri ortadan kalktığı için tüp bebek sonrası kendiliğinden hamile kalan çok sayıda kadın görüyoruz. Yani olayı akışında bırakmak çok daha önemli. Cinsel ilişki sırasında kayganlaştırıcı kremler, yağ, diğer kozmetik ürünler aslında spermlere zarar verebilir. Onun için de çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu ürünlerden uzak durmanız gerekir. Su bazlı bazı kayganlaştırıcılar var. Onlar zararlı değil. Eczanelerde satılır. Onlardan alabilirsiniz. Bir de düzenli egzersiz yapmanızı istiyoruz. İdeal kilonuza ulaşmanızı istiyoruz. Stres seviyenizi azaltmak noktasında da düzenli egzersiz size faydalı olur. Gebelik öncesi de folik asit, kalsiyum, demir, magnezyum gibi takviyelerin de alınması, sağlıklı, dengeli beslenmesi de ayrıca gebe kalmayı kolaylaştırıcı şeyler. Diğer bir taraftan sigara, alkol, kafein gebe kalmayı zorlaştırabilir. Gebeliğin takibinde, devamında sıkıntılar çıkarabilir. Onun için de bunları tüketmemeye özen gösterelim. Ve diğer bir sözüm de babalara, erkeklere, baba olmak isteyen erkeklerin de bu konuda bazı tavsiyelere uymaları gerekiyor. Mesela kalın iç çamaşırı giymeyin diyoruz. Çok aşırı sıcak suyla yıkanmayın diyoruz. Aşırı egzersiz ya da tamamen egzersiz olmayan durumlar yaşamayın. Testosteron seviyesi spermler için önemli. Kısacası sağlıklı bir hamilelik süreci için
Gebe kalmadan önce zihinsel, bedensel bazı hazırlıklara ihtiyacımız var. Kendi döngümüzü tanımaya ihtiyacımız var. Düzenli cinsel ilişkiye girmeye ihtiyacımız var. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil sesine dokunmayı ve aşağıya merak ettiğiniz konular hakkında sorular sormayı unutmayın. Çünkü okuyor olacağım. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.